Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu arkadaşlar HPV lezyonu niye tekrar ediyor, niye tekrar çıkıyor? HPV lezyonu arkadaşlar cinsel yola bulaşan en sık görülen genital kondilomlardan yani siillerden sorumlu bir virüs. Yaklaşık 200 civarında çeşidi var. Şimdi cinsel temas halinde biliyorsunuz kondom korumuyor kişi. Genital bölge, özellikle kasık bölgesi yani torba bölgesi hariç, skrotum bölgesi hariç bulaşıyor. Ve orada leke ya da sihir tarzında lezyonlar yapıyor. Kadınlarda da rahim ağzı kanseri riskini oldukça arttırıyor. Şimdi hastaların en büyük sıkıntılarından bir tanesi, hocam ben bunu yaktırdım tekrar çıkıyor bende, nasıl yapacağız? Şimdi yakma işleminin özelliğinden bahsedeceğim size. Yakma işlemi kriyo dediğimiz dondurarak ya da plazma koterle yakılarak ya da elektro koterle yakılarak yapılabiliyor şimdi yakma işlemi. Yakma işleminin esprisi şu arkadaşlar. HPV virüsü cildin en üst yüzeyi dediğimiz epidermis bölgesinin olduğu bölgede lezyon yaratıyor. Alt bölgelere geçmiyor. Cildin alt bölgelerine geçmiyor. Yakma işlemi esnasında ya da dondurma işlemi esnasında cildin HPV'nin altındaki, lezyonun altındaki, hemen altındaki dermis, epidermis bölgesini yani cildin en üst yüzeyinde yakmak gerekiyor ki aynı noktadan bir daha çıkmasın. O noktada yakıldığı zaman epidermis bölgesi yakıldıktan sonra bir daha o bölgeden çıkmaz. Ama o bölgeye yakın bölgelerden, etrafından çıkabilir. Nasıl oluyor bu? Lezyon büyüdükçe etrafa yayılmaya, etrafa atmaya başlıyor travmalarla. Yani onun da en başında tabii tıraş geliyor. Tıraş bıçağıyla siz lezyonu görmeden kestikten sonra gidip yan tarafı, kılları tıraş ederken yan tarafa güzelce ekiyorsunuz. Ya da tüy dökücü kremler kullanıldığı esnada tüy dökücü krem lezyon üzerinde akıntı yapıyor. O akıntı akıyor sağlam bölgelere, akarken oralarda bacak aralarında lezyon yapmaya başlıyor. Şimdi tabii şu bir gerçek. HPV virüsü herkeste kondilom ya da işte siil yaratmıyor. Yani 10 erkekten ikisinde meydana getiriyor. Daha sonra bu şekilde devam ediyor. Herkeste olmuyor, aynı korona gibi. Şimdi lezyonu yaktırdınız. Sonra yapmanız gereken ne arkadaşlar? Tıraş bıçağı kullanmamak, tüy dökücü kullanmamak, tıraş makinesi kullanmanız gerekiyor. Bir ikincisi, küçük lezyonlar tekrar çıkabilir. Milimetrik lezyonlar çıkabilir. O zaman lokal solüsyonlar var arkadaşlar. Bunun da başında 25 yıldır kullandığımız Veritol diye bir solüsyon geliyor. Bu solüsyonu üzerine milimetrik süreceksiniz. Orada mumsu bir tabaka haline geliyor. 3-5 gün kullandıktan sonra zaten onu yakıyor. Eğer o alt tabakasıyla beraber yakmazsanız lezyon aynı noktadan tekrar çıkıyor. Ha bu arada ne yapmış olursunuz? Lezyonun büyümesini engellemiş olursunuz arkadaşlar. Onun dışında bağışıklık sistemini yükseltmek için ne yapmak lazım? Sigara, alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatacak şeylerden uzaklaşmak gerekiyor. İlaç olarak ne kullanabilirsiniz arkadaşlar? İlaç olarak en çok Aldara denilen bir krem var. İçerisinde bağışıklık sistemini güçlendiren bazı maddeler var. Yaklaşık 12 tane var içerisinde. Açıyorsunuz, o bölgeye jel şeklinde yayıyorsunuz ya da Velp denilen bir ilaç daha var arkadaşlar. Bu da hem herpeste hem de HPV virüsünde kullanılabiliyor. Onun dışında arkadaşlar gene bağışıklık sistemini arttırmak isterseniz zencefil, biberiye gibi birçok bağışıklık sistemini güçlendirecek bitkisel ürün de var tabi. Bir de bir tane daha bitkisel ürün var. Şu anda aklıma gelmiyor. Çok bu aralar takviye edici gıdalarda ismi ünlü. Yani onunla ilgili yapılmış çalışmalar da var arkadaşlar. Onunla ilgili yapılmış çalışmalarda biberiyeden, zencefilden çok da bir ileri gittiğini söylemek zor arkadaşlar. Ama dediğim gibi Velp'in yapılmış çalışması var. Aynı zamanda Aldara'nın yapılmış çalışması var. Aldara sürdüğü zaman bazen çok hiperemi yapabiliyor bölgede. Bağışıklık sistemini aşırı derecede arttırabiliyor. Alerjik reaksiyon yapabiliyor. Ama Aldara'da etkinliğini, güvenliğini kanıtlamış ürünlerden bir tanesi. Dediğim gibi bir de arkadaşlar Velp denilen bir ilaç var. Ondan da pahalı ve her gün 4 tane falan kullanmanız gerekiyor. Ondan kullanabilirsiniz. Bağışıklık sistemini yine kanıtlamış. Çok eski ürünler arkadaşlar, ikisi de Aldara ve Velp. Onun dışında arkadaşlar zaten bunda Sağlık Bakanlığı onaylı doktor kontrolünde alabiliyorsunuz. Bunlar arttırabiliyor. Dediğim gibi kötü alışkanlık uzaklaşma. En basiti şu arkadaşlar, yani sen ne Aldara ne de Velp yani yaktırdınız. Takip ediyorsunuz kendinizi. Bıçak kullanmıyorsunuz, tıraş bıçağı. Milimetrik çıktığı zaman hemen veritörle yakıyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Ne oluyor hemen kaldırdığınız zaman ortadan? Yeni lezyonları üretmesi için etrafa saçılamıyor. Ve böylece HPV'den tamamen kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bazen şöyle durumlar oluyor arkadaşlar. Hastada immünolojik rahatsızlıklar oluyor, sedef gibi. Ya da işte bazen lenfoma, lösemi gibi. İşte o zaman
hastalara immün sistemi baskılayıcı bazı ilaçlar veriyorlar arkadaşlar. Gerçekten o zaman 15 gün, bir ay içerisinde bir bakıyorsunuz genital bölgeyi HPV kondilomları sarmış arkadaşlar. Bunlar çok nadir olan olsa da hemen doktorunuza söylediğiniz zaman işte böyle bir ilaç verdiniz hocam, böyle bir şey, böyle bir durum gelişti dediğiniz zaman hemen düzeltilebilecek bir şeyler zaten. Ama lezyonlar büyük olduğu zaman kendi kendine geçmesini beklemeyin kesinlikle. Hemen gidin ya bir kriyoablasyon ya da bir plazma koterle hemen yaktırıverin. Neden yaktırın? Neden hemen uzaklaştırın vücudunuzdan? Şundan dolayı arkadaşlar. Erkeklerde kanser gelişme ihtimali var. Eyvallah ama çok nadir. Onun dışında genç erkeklerde HPV'de sperme HPV bulaştığı zaman kısırlık yapma ihtimali var HPV'ye bağlı. Bunu anlamanız da çok zor. Testlerini yaptırması da çok zor. Aynı zamanda en çok istemediğim şey de tabii ki cinsel partnerinize bulaştığı zaman partnerinizde rahim ağzı kanseri yapma ihtimali var HPV'nin. O yüzden HPV lezyonu şüphelendiğinizde mutlaka doktorunuza gösterin ve ondan bir an önce kurtulun. Takipte çıktığı zaman veritörünüzü kullanın. Ondan sonra tıraş bıçağından uzaklaşın. Kıl dökücü tüyden uzaklaşın. Tıraş makinesi, trimmer kullanın ve hiçbir sorunuz kalmasın HPV ile ilgili. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.